Çok şaşırttın bu akşam beni. Ya Zeynep, insanların önünde o şekilde konuşmam seni rahatsız etti mi? Hayır olur mu? Ne rahatsız etmesi. Çok mutlu oldum. Gerçekten. Ama tabii birazcık da utandım. Tamam canım, bu beni mutlu eder. Hatta utanmanla. Zeynep, bana geçelim mi? Ya çok isterim, çok güzel olurdu. Ama çocuklar uyanmadan evde olsam daha iyi olur. Tamam canım. Tamam. Ya bir şey soracağım sana bu arada. Neden lansmanda Lady Moll'la Best Order'ın birleştiğinden hiç bahsetmedin? Yelda ile olan ortaklığımı bozdum çünkü. Yani çok enteresan şeyler duydum Yelda hakkında. Mesela bizim ilişkimizi en baştan beri biliyor musun Zeynep? Ne? Tabii tabii. İnanmıyorum. Ay, şimdi oturuyor kafamda bir şeyler. Peki sen nasıl öğrendin bunu? Bir şekilde öğrendim işte. Bunu anlatacağım sana. Sadece bugün konuşmak istemiyorum çünkü bugün çok mutluyum. Oh, oh be. Oh. Sen hala burada mısın? Ben kendini atmak için en yakın köprüye gitmişsindir diye düşündüm. Bunu neden yaptın sen bana? Neden? Çünkü senin ne kadar sahtekar ve yalancı bir insan olduğunu bir kere daha anladım. Ne yapmışım ki ben? Babanla karşılaştık. Ne benden ne de projeden haberi vardı. Bahsedecektim. Gerek kalmadı. Bak ben tek başıma da yapabiliyorum. Ne derler bilirsin. İyiler her zaman kazanır, kötülerse cehennemi boylar. Sen şimdi tek başına kendi yarattığın cehennemde yanacaksın. Dikkat et de seni de yanıma çekmeyeyim. İşte o biraz zor. Ya. Gerizekalı. Seni çok seviyorum Zeynep. Ben de seni çok seviyorum. Aşkım, inanamıyorum ya. O kadar huzurlu, o kadar mutluyum ki. O kadar kötü günleri geride bıraktık. Şu an böyle olduğumuza inanamıyorum. İçimde böyle çok büyük bir heyecan ve umut var biliyor musun? Çok huzurluyum Zeynep, tarif edemiyorum. Çok mutluyum. Buradasın ya, yanımdasın işte ya. Nasıl mutlu olmayayım? Sana daha önce söyledim bunu ama tekrar söyleyeceğim. Ben seni ilk gördüm be Zeynep. Aa. Ne olduğunu bilmediğim bir anda o an. Kontrol edemediğim, savunmasız olduğum, belki de en savunmasız olduğum. Dedim ki bu duyguyu daha önce yaşamadım. Ve yaşamayacağım. Aşık oldum Zeynep. Sanki tanıdıktı yani her şey. Bakışın, gülüşün, kokun, sesin. Bir şey de itiraf etmem lazım sana. Çok korktum. Ben bu kadar savunmasız olduğum bir anda hatırlamıyorum. O yüzden hayatımdan böyle gelip geçmene sadece bakabildim. İzledim. Hesapta helikopterden inince bir daha karşılaşmayacaktık, görüşmeyecektik seninle. Ama ben ajandamı unuttuğum için. Bir de bu kadar güzel güldüğün için. Hala korkmuyorsun değil mi? Korkuyorum. Korkuyorum ama korktuğum şeyler değişti Zeynep.
Artık seni incitmekten, seni kırmaktan, üzmekten, zarar vermekten korkuyorum. Mesela o kaza günü. O kaza günü sana tarif edemem Zeynep. Yaşadığım hissi yani... Gerçekten affetmeyecektim kendimi hayatımın sonuna kadar ne olursa olsun. Eğer sana bir şey olsaydı. Lütfen düşünme artık bunları. O kötü günler geçti, geride kaldı. Ben hiçbirini düşünmüyorum. Unuttum, affettim yani hepsini. Ben affedemiyorum işte. Yayla'nın sana yaptığı şeyleri ben affedemiyorum. Sen nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsun Zeynep? Bir söyler misin? Bilmem. Yani bir şekilde empati kuruyorum Yelda'yla. Yani belli ki sevgisiz büyümüş. Onun çaresizliğini hissetmiş bir insan. Yani çünkü başka türlü olmaz ki. Yani bir insan başkasına bu kadar bilerek, isteyerek kötülük yapamaz. Muhtemelen içindeki öfkeyi başka insanlardan çıkartıyor yani. Yani bir şekilde empati kuruyorum onunla. Bilmem. Öfke çok kötü bir duygu. Çok. Yani onun içinde kalmaması için affetmek zorundasın. Yılın aşkı. Kenan Acarsoy dün düzenlenen lansmanda yeni aşkını herkese ilan etti. Şimdi tüm gözler Yelda Sipahi'de. Kenan Bey aşkını itiraf etmiş baksana. Ay ne şanslı kadın şu Zeynep ya. Yelda Hanım duyunca ne yapacak acaba? Şirketi başımıza yakacak bugün. Kenan Bey'in odasına gidiyor galiba. Kıyameti görün şimdi siz. Amaç neydi Kenan? Amaç benden intikam mı aldın yani dün akşam? İntikam çok sert oldu Yelda ya. İntikam diye düşünme onu bence. Öyle kötü düşünme. Senin insanlara yaptıklarını ben sana yapayım dedim. Bakalım anlayacak mısın? İnsanları küçük düşürmenin, onları kandırmanın, onların zafi noktalarını kullanmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlayacak mısın dedim ama... Ay bravo. Çok iyi başardın gerçekten. Peki sen çok hoşlanmazsın böyle şeylerden ama bütün medya sizden bahsediyor. Farkında mısın? Aşkınızdan yani. Senin adın geçsin isterdin değil mi? Kendi şirketini batıran iş kadını diye. Yelda'cığım ben her şeyi biliyorum artık. Her şeyi. Buraya kadar yani. Oyunum bitti. Sana ödeyeceğim tazminatın çok üstünde bir rakam yazıyor burada. Bu rakamla kendine yeni bir hayat kur. Ben artık seni hayatımın herhangi bir köşesinde, herhangi bir noktasında asla istemiyorum. Görmek, temas etmek. Eğer şu durumda bu kadar üstürupluysam bunun sebebi Zeynep'tir. Onun güzel gönlüdür, onu bil. Seni rezil ederim yoksa. Gidebilirsin. Ebru, sade kahve. Size çıkışa kadar eşlik edeceğiz Yelda Hanım. En azından eşyaları alabilir miyim? Bizim gözetimimizde elbette. Kabul etti çeki değil mi? Başka çaresi mi vardı ki? İş gücün lazım bana Mete. Çalışman lazım. Hiç durmadan çalışman lazım. Ben mi çalışacağım? Sen çalışacaksın. Sen ben ne çalışacağım. yapacaksın? Ben imza atacağım. İmza atacağım. Evet. Vay arkadaş. Ben taklit ederim senin imzanı. Sıkıntı yok. Sana söyledi her şeyi ya. Kim?
Öldüreceğim seni Cenk. Öldüreceğim seni. Sen anlattın değil mi her şeyi Kenan'a? Alçak herif! Evet. Hiç pişman değilim. Daha önce yapmam gerekiyor. Bu arada annenle babana bir şey söylemek ister misin? Onların yanına gidiyorum şu an. Sakın bir şey söyleyeyim deme, sakın! Merak etme, o kadar acımasız değilim. Yengemle amcama karşı yani. Ama beni zorlama istersen. Abla tüm haberlerde siz varsınız resmen. Yalnız helal olsun Kenan'a. Tüm ülkeye aşkını ilan etti. O an o Yelda'nın suratını gördüm ya, böyle içimin yağları nasıl eridi biliyor musun? Size yaptığı bütün kötülüklerin cezasını buldu. Ezgi, inanabiliyor musun ya? Kadın en başından beri ilişkimizi biliyormuş. İnanılır gibi değil. Ya nasıl bir sinsilik gerçekten. Kenan bir an önce şirketten yollasa da kurtulsanız. Umarım. Ablacığım ben ofise kaçıyorum. Tamam, kolay gelsin. Sağ ol. Öpüyorum. Oh, günaydın kızım. Günaydın anneciğim. Neye bakıyorsun öyle? Öyle lansman haberleri çıkmıştı, onlara bakıyorum. Aa, ay ver bakayım ben de bakayım. Aa. Ay bütün manşetlerde siz varsınız. Ay, herkesin ortasında böyle aşkını ilan ettiğine göre bu çocuğun niyeti ciddi. Artık yakında da evlenme teklifi gelir. Anne ne yaptın ya? Daha ilişkiye başlamadık biz. Ne evlilik teklifi? Çok erken böyle şeyler için, lütfen. Ya olur mu öyle şey canım? Neyse tamam, hadi ben çıkıyorum anne. Sen haberlere bak. Görüşürüz. Güle güle kızım. İyi işler. Alo. Perihan. Haberleri gördün demek. Hayırlısı. Ay tabii. Yani niyetleri ciddi herhalde. Seninki dün gece fena aşka gelmiş. Bence en güzelini yaptı ama. Herkesin ağzını kapattı böylece. Özellikle de o Yelda Hanım bak. İlişkilerini sonuna kadar destekliyorum diyorsun ya. Yani Kenan mutlu olsun, bence gerisi önemli değil. Üstelik ben o kızı seviyorum. Zeynep bence iyi bir kız. Kardeşime de çok iyi geldi. Bunlar yakında evlenirlerse şaşırmayalım o zaman biz. Yok canım, o kadar da değil. Kaç kere konuştuk bunu. Zaten Kenan'ın korkunç bir evlilik fobisi var. O kolay kolay çözülmez öyle. Yani. Hele 2 çocuklu bir kadınla fobisi daha da artar bence. Ama neyse, güzel, boş ver. Şey diyeceğim. Akşam böyle baş başa bir yerlerde yemek mi yesek ha? Güzel bir yerde. Yiyelim. Yiyelim mi? Hı. Cenk ne yapıyorsun burada? Seni görmek istemediğimi söylemedim mi? Söyledin. Merak etme, artık görmeyeceksin zaten. Ben İtalya'ya gidiyorum. Artık orada yaşayacağım. Sen haklıydın. Yelda'nın yaptıklarını göz yummam beni ondan daha iyi biri yapmıyor. Hatta yaptıklarına göz yumduğum için ben ondan daha kötü biriyim. Şirketten istifa ettim. Yelda ile maddi manevi hiçbir bağım kalmadı artık. Hayatımda yeni bir sayfa açmak... Neyse işte öyle bir şey yapmak istiyorum. Sana çok teşekkür ederim. Çok. Beni kendime getirdiğin için. Umarım bir gün beni affedersin. Umarım. Sen benim için çok değerlisin. Çok kıymetlisin. Keşke başka şartlar altında karşılaşsaydık. Çok
daha iyi olur tabii. Hoşça kal. Arkadaşlar Zeynep Hanım geliyor. Zeynep Hanım size birkaç sorumuz olacaktı. Kenan Bey'le nerede ve nasıl tanıştınız? Çocuklarınız olduğu doğru mu? Onlar Kenan Bey'le tanışıyor mu? Daha öncesinde birlikte mi çalışıyordunuz? Zeynep Hanım. Zeynep Hanım. Zeynep Hanım. Merhaba, Zeynep Hanım'ın arkadaşı mısınız? Evet, çok yakın arkadaşıyım ben Zeynep'in. Kenan Acarsoy'la ilişkisi hakkında yorumunuz nedir? Vallahi ikisini de çok seviyorum. Umarım çok mutlu olurlar. Nasıl tanıştılar? Bir bilginiz var mı? Şöyle, Zeynep Yelda Hanım'ın asistanıydı. Bu şekilde tanıştılar diye düşünüyorum. Yani evet, böyle tanıştılar. Zeynep Hanım asistan mıydı? Hem de Yelda Sipahi'nin. Yılın bombası bu bence. Aynen öyle. Yani asistanına kaptırdı diyebiliriz Kenan Acarsoy'u. O zaman bu planda yattı yani öyle mi? Sence? Güvenliklerle çıkarttı beni şirketten diyorum Erhan, güvenliklerle. Bana bunu nasıl yapabilir ya? Bana bunu nasıl yapabilir ya? Yelda bir sakin olur musun? Kendine zarar vereceksin. Bunu onun yanına bırakmayacağım. Bırakmayacağım. Kenan'ın sana verdiği çekle kendine kocaman bir şirket kurup yepyeni bir hayata başlayabilirsin. Ben de senin yanında olurum. Hadi bırak bu inadı artık bir kenara lütfen. Anlamıyorsunuz ya, hiçbiriniz anlamıyorsunuz. Ya asıl sen anlamıyorsun. Kabul et artık. Kenan bu kadına aşık. Onları ayırmaya çalışmak başlı başına bir hataydı zaten. En çok zararı da yine sen gördün. Kenan da zaten aşkını bütün ülkeye ilan ettiğine göre yakında evlenirler artık. Kenan'la evlilik, aynen. Ölene kadar birlikte olurlar. Kenan o kararı vermez. Ben sana söyleyeyim. Onu o kadar iyi tanıyorum ki. Hele bu konuda biri baskı yapacak olursa anında kaçar. Anında kaçar. Yine aklında ne var Yelda? Hiç. Kenan Bey, sabahtan beri telefonlarımız susmuyor. Ayrıca birçok gazete ve televizyon kanalı sizinle röportaj yapmak istiyor. Zeynep Hanım'la ilgili bilgi almak istiyorlar. Vermeseydin bilgi falan. Vermedim. Ayrıca röportaj yapmayacağınızı da söyledim. İyi yapmışsın Ebru'cum. Tamamdır sağ ol. Teşekkür ederim. Efendim aşkım. Sevgilim ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim. İyiyim. Ben de seni arayacaktım aslında. Bugün sabah derneğe gelirken bir sürü muhabir vardı. Böyle bana sorular falan sordular. Cevap vermeseydin takılmasaydın. Yok öyle yaptım da zaten. Yani Kenan açıkçası bu durum beni biraz ürküttü. Sevgilim bir iki güne soğur bu konu. Merak etme. Sen ne yaptın peki? Konuşabildin mi Yelda'yla? Evet. Artık hayatımızda Yelda diye biri yok. Hakan nerelerdesin? Oo, ben kimlerin sesini duyuyorum böyle ya? En sonki konuşmamızda sanki bir daha görüşmeyelim diye kapatmıştık ama ne oldu? Çıkan haberler aklını başından almış gibi. Saçmalaman, zırvalaman, şovun bittiyse nerede buluşuyoruz? Şimdi sırada yılın aşkı var. Gözde bekar iş insanı Kenan Acarsoy dün geceki organizasyonunda aşkını ilan etti. Bu projenin esas mimarı, hayatımın aşkı, sevgilim Zeynep Uysal'a sonsuz teşekkürler. İyi ki varsın Zeynep. Çok etkileyici değil mi? Çok. Biz Yelda Sipahi ile birlikte olmalarını beklerken başka bir kadınla çıktı karşımıza Kenan Acarsoy. Zeynep Uysal kim peki? Onunla alakalı bir bilgi var mı? Biraz araştırma yaptık hakkında. Evlenip ayrılmış, 2 çocuklu bir kadın. İşte buna çok şaşırdım. Tesla, gördün mü bak? Anne hakkında neler söylüyorlar. Zeynep Uysal kimmiş? İzleyelim. Şöyle, Zeynep Yelda Hanım'ın asistanıydı. Bu şekilde tanıştılar diye düşünüyorum. Yani evet, böyle tanıştılar. Zeynep Hanım asistan mıydı? Hem de Yelda Sipahi'nin.
Aynen öyle. Yani asistanına kaptırdı diyebiliriz Kenan Acarsoy'u. Ne diyorsun bu duruma? Ne diyeyim? Daha çok konuşulacak gibi. Peki sence bu aşk evliliğe gider mi? Bence kesin gider. Cinderella masalı gibi bir aşk. Bakalım hep birlikte takip edip göreceğiz. Takip edin de görün bakalım. Hayatım, şimdi programınızı izledim. Elimde ilginizi çekebilecek bazı fotoğraflar ve bilgiler var. Yılın aşkı ile ilgili. Harika. O zaman yarın sabah seni hemen konuk alıyoruz. Ne dersin? Süper. Tamam, yarın görüşürüz. Bay bay. Şimdi ne yapman gerektiğini iyice anladın mı Hakan'cığım? Anladım ama yapamam. Cansu'yla yakında evleneceğiz biz zaten. Sonrasında para sıkıntı falan olmayacak. Yani niye öyle bir risk alayım ki? Hele ki son tavrından sonra. Bak tatlım benim gözlerime iyice bir bak. Tamam mı? Karşında kaybedecek hiçbir şey kalmamış bir kadın var. Yani yapmayacağım şey yok. Cansu'yla böyle tatlı tatlı evlilik planları yapmaya başlamadan önce sen bunu iyice bir düşün bence. Tamam mı? Gel. Anne ne oluyor? Kim bunlar? Yelda Hanım'la senin olduğunuz doğru mu? Kenan Bey'le ilişkiniz ne zaman başladı? Yelda Hanım'la birlikteyken mi? Zeynep Hanım çocuklarınız mı? Lütfen izin verir misiniz? Bir saniye. Zeynep Hanım lütfen. Ben açmak istiyorum. Zeynep Hanım lütfen. Zeynep Hanım. Geçin bakayım. Geçin. Anne insanlar neden kapımızda? Neden böyle sorular soruyorlar? Senin Kenan abiyle ilişkin mi var? Hani sadece arkadaşlığınız? Çocuklar, ben de sizinle bu konuyu konuşmak istiyordum ama önce bir şu üstünüzü bir çıkartın, bir sakinleşelim. Şöyle oturup konuşalım, olur mu? Çocuklar, Kenan abinize karşı önyargılı olduğunuzu biliyorum. Babamızı vurdu çünkü. Yani şimdi ben de tam olarak bu konuyu anlatacaktım size. O olay öyle senin gördüğün gibi değil. Yani göründüğü gibi değil. Şöyle ki Kenan abiniz o akşam beni eve bırakmıştı ve tesadüfen de babanız o durumu görünce biraz duygusal bir tepki verdi. Bir tartışmaya başladılar. Ben de bu tartışmayı ayırmak isterken babanız beni istemeden de olsa itmiş bulundu. Öyle bir durumda da Kenan abiniz bunu görünce biraz fazla bir tepki verdi. Yani senin gördüğün olay olmuş oldu. Yani beni korumak için böyle bir şey yapmış bulundu. Kenan abi seni korudu yani öyle mi? Aynen öyle. Yani tabii ki bu arada yani koruma maksatlı da olsa yaptığı şey kesinlikle doğru bir şey değil. Ama işte insanlar bazen sevdiği insanlar söz konusu olduğu zaman böyle hatalar yapabiliyorlar. Bakın biliyorum ben. Benim başka bir adamla olmam sizin için kolay kabul edilebilir bir şey değil. Ama benim de bir hayatım var. Yani her zaman sizin annenizin ve bunu hiçbir şey değiştiremez. Siz benim hayattaki en kıymetli varlıklarımsınız ama kendi hayatım da olmak zorunda değil mi? Ya ben çok iyi biliyorum ki siz büyüdüğünüz zaman sizin de sevdiğiniz insanlar olduğunda çok daha iyi anlayacaksınız beni. Biz babamıza söz verdik. Ailemizin, eşimizin kıymetini bileceğiz. Ailemizin almasına sebep olmayacağız. Ay, ne kadar güzel bir söz vermişsiniz öyle. Siz benim için bu hayattaki en önem verdiğim şeysiniz ve bunu hiçbir şey değiştiremez. Lütfen Kenan abinize bir şans verin olur mu? Hı? Hı? Gelin bakayım. Aşkım, şuna baksana. Ben bunu çok beğendim. Ben de bunu gösterecektim ama o çok güzelmiş aşkım. Sana da çok yakışır. İyi misin sen ha? İyiyim. Benim biraz yine midem bulandı. Ben bir tuvalete gideyim. Geleyim mi? Yok hayatım. Geliyorum hemen.
Efendim Hakan? Oo dostum neler yapıyorsun ya? Görüşemedik. Senin şirketin yakınlarındayım. Müsaitsen bir uğrayayım diyordum. Ha, ben işten ayrıldım Hakan. Öyle mi? Ne oldu hayırdır? Öyle patronla ufak bir problem yaşadık. Zaten ayrılmayı düşünüyordum, bahane oldu. Yeni bir iş bulabildin mi peki? Ha, bulamazsan haberim olsun, çevrem geniş biliyorsun. Eyvallah, eksik olma, sağ ol. Bugün çıkan haberleri görünce şaşırdım. Senin adına da üzüldüm açıkçası. Sen ne durumdasın? Ben gayet iyiyim Hakan. O defteri kapattım artık. Sena'yla barıştım, evleniyoruz. Güzel haber, güzel haber. En iyisini yapmışsın. Zorla güzellik olmaz. Çocuklar ne durumda peki? Çıkan haberler falan çocukları yıpratmasın. Burada şimdi önemli olan o. Seninkiler bir de erkek çocukları daha çok etkilenir. Artık etkilenmesin diye elimizden geleni yapacağız. Zeynep'in hayatı, bir şey diyemem. Yani orası öyle tabii. Bak sen evlenerek en doğrusunu yapıyorsun. Yani sonuçta çocuklara iyi örnek olmak lazım. Tabii, öyle. Neyse. Tamam ben tutmayayım seni. Bir akşam oturalım. Dertleşelim. Ha? Tabii oturalım. Görüşürüz. Tamam. Tamam. Aşkım. Sevgilim ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim canım, evdeyim. Akşama bir şeyler mi yapsak ya? Yemek yeriz, sonrasında sinemaya gideriz ya da sen de istersen işte. Aşkım vallahi ben eve girdiğim zaman evimin önü komple basın doluydu. Çocuklarla böyle neye uğradığımızı şaşırdık. Zar zor girdim ben eve. Zeynep, ben evine geleceklerini tahmin edemedim. Seni bilgilendirmem lazım. Özür dilerim. Hayır canım, özür dileme. Yani o yüzden söylemedim. Sadece yani bu akşam görüşmesek daha iyi olacak bence. Tamam canım, tamam. Ben hemen gerekeni yapıyorum. Görüşürüz. Canım, öpüyorum. Alo, nasılsın dostum? İyi değilim. Senden bir ricam olacaktı benim. Oh ya, sonuç da gitti. Oh nihayet. Kenan halledeceğini söylemişti. Belli ki Kenan halletti, yoksa sabaha kadar burada duracaklardı. Bir anda bütün ülkenin gündemi siz oldunuz. Ben anlamadım ki. Yani ben de anlamadım ki, konuşacak o kadar konu var. Bizim konuşuyorlar yani. Ay kızım, bu Kenan ne kadar meşhurmuş böyle. Ay bütün gün televizyonlarda, magazin programlarında siz vardınız. Ay arayan arayanı. Akrabalar, dostlar, tanıdıklar. Herkes aradı. Susmadı telefon. Vallahi benim de susmadı. Hadi ya. Hep sordukları soru şu. Nikah ne zaman? Nikah ne zaman? Ay anne, ne nikahı şimdi ya? Daha birbirlerine yeni kavuşmuşlar. Canım ben de hemen yarın evlensinler demiyorum tabii. Ama işi resmiyete dökmek lazım. Yani ben diyorum ki böyle bir yüzük takılsın. Ablanın 2 tane erkek evladı var. O yakışır. Yani şimdi herkes duymamış olsa o zaman hadi bir derece. Ama durum öyle değil. Kenan da ablana bu kadar değer veriyor, bu kadar seviyorsa zaten bence o her şeyi düşünür. Onun da bir ailesi var. Değil mi? Neyse. Ben gidip bir çocuklara bakayım. Hadi bak anneciğim. Görüyorsun değil mi? Şimdi de bununla ilgili baskı yapıp duracak. Takmasana. O eski kafayla düşünüyor işte. Boş ver sen. Ya niye bu baskı kadınlara hep toplumsal şey? Tamam, haklısın. Haklısın, ne diyeyim. Neyse, daha sırada Oktay abi var. Onu bir evlendirelim de. Gerçekten ya. Bir de o var. Allah'tan çocukları iyi karşıladılar ama gerçi yani kardeşlerinin olacağını öğrendiklerinde nasıl bir tepki verecekler bilmiyorum ama. Ay, neyse artık o da nikahtan sonraya kalsın. Ya nikaha da az kaldı değil mi? Çok garip değil mi abla ya? Gerçekten yani daha düne kadar senin kapında yatıyordu. Şimdi olanlar... Ama iyi ki karşısında sağlam durabilmişsin. İyi ki. Bugün Zeynep'in eski eşi aradı beni, Oktay. Ne diyor?
Ne desin işte? Çıkan haberlerden rahatsızmış. Neyin peşinde acaba hala? Aşkım şimdi öyle deme. Sonuçta söz konusu çocuklar var ortada. Yani çocuklar etkilenmesin diye korkuyor. Çocukların anneleri boy boy gazetelerde, magazin programlarında. Yani basın 2 gün sonra çocukları da rahat bırakmaz. Kenan bu ülkede önemli bir isim şimdi. İnsanların ilgisini çeker bu asistan patron aşkı ilişkisi falan. Cinderella hikayesi diye yazmışlar, gördün mü? Ya haksız da sayılmazlar şimdi yani. Kenan'ın bir beyazıt eksik. Hakan. Kenan benim kardeşim, lütfen dalga geçme, tamam mı? Tamam. Oktay'ın en büyük kaygısı ilişkileri de değil aslında. Kabullenmiş biliyor musun? En büyük sıkıntı da Kenan ya Zeynep'le evlenmezse. Malum. Maalesef bu ülkede bu tarz değerler önemli biliyorsun. Bir de sen bugün Kenan'ın evlilik polisi falan dedin ya. Tamam ben dedim de yani sen inşallah Oktay'a böyle bir şey söylemedin. Yok be hayatım, söylemeyeyim öyle bir şey ya. Sen de amma yaptın ha. De acaba sen mi bir yoklasan Kenan'ı o yönde düşünmesi için teşvik etsen falan? Yok yani ben nasıl konuşacağım ki böyle bir şeyi? Konuşamam. Zaten ben böyle bir şey söylesem bile Kenan kendini daha çok baskı altında hisseder. Tamam canım, tamam yani nasıl istersen. Ben sadece insanlar mutlu olsun istiyorum. Evlensinler istiyorum. Tabii biz de. Benimle evlenir misin Cansu? Cansu ben seni çok seviyorum. Seni, kızımızı, ailemizi. Tekrar bir aile olmak, tekrar karım olmanı çok istiyorum. Hakan ben bilemiyorum şimdi. Bilemiyor musun? Bana biraz zaman versen ben düşünsem olur mu? Tabii. Nasıl istersen. Düşün bakalım. Yani yemin ediyorum evden çıkarken nasıl çıktığımı bilmiyorum. Anneme derneğe gideceğim falan filan dedim. Bu yaşımda çocuk gibi yalan söylüyorum ya. Niye ya? Taktı çünkü. Yani bu son çıkan haberler, magazin programları çok taktı kafaya. Ya biliyorsun eski kafalı insanlar bunlar. Akrabaları, arkadaşları falan arayıp durmuş. Ya öyle yani neyse işte. Sevgilim birkaç günlüğüne şöyle bir taraflarımı kaçsak ne yapsak ya? Çok güzel olurdu yani keşke mümkün olsa. Mümkün ya, niye mümkün olmasın? Mümkün sevgilim. Bak buradan mesela gitsek şimdi bizi kimsenin tanımadığı, bilmediği, görmediği bir yerlere ben seni sokaklarında delice, öyle özgürce öpüp koklayabilsem. Kimse bizi tanımıyor olsa orada falan. Mesela Paris. Çok güzel olurdu. Ben hiç yurt dışına çıkmadım bu arada biliyor musun? Yani hep çıkmak istedim ama işte bir türlü fırsat olmadı. Sevgilim buradan Paris'e gideriz. Bir hafta kalırız Paris'te. Sonra Paris'ten trenle Amsterdam'a geçeriz. Amsterdam. Çok güzel olur. Sevgilim çok güzel olur. Lütfen ayarlaman lazım. Çok isterdim ama Oktay'ın nikahı var. Oktay evleniyor. Sena'yla yani Sena hamile. O yüzden işte apar topar evleniyorlar. Nasıl ya, bu kadar kolay bir şey mi yani? Apar topar evlenmek, apar topar hızlıca böyle bir çocuk yapmak, hızlıca yine tekrar boşanmak falan. Bunlar bu kadar yani bu insanlık bu. Niye? Özür dilerim. Yo yani şey Zeynep, benim şimdiye kadar gördüğüm ilişkiler çok sağlıklı değildi ve ben hep şimdiye kadar gördüğüm ilişkiler üzerine böyle bir şey söyledim. Seninle ve ailenle asla ve asla alakası yok. Yoksa bu halde olur muyuz Zeynep biz? Yoksa ne bileyim ben sana böyle bakabilir miyim Zeynep? Yani sen çok farklısın, senin ailen çok farklı Zeynep. Sizi kastetmedim. Aşkım. Özür dilerim.
Önümüzdeki hafta sonu gidiyoruz o zaman. Ayarlamaya çalış. Ayarlamaya çalış. Ne oldu? Gelmiyor musun? Yok canım ya, ben kendi evimde kalayım bu gece. Hakan yapma Allah aşkına. Bir şey yapmıyorum. Gerçekten. Yani ben evimde kalayım, sen de rahat rahat uzun uzun düşün. Tamam? Tamam peki. Yani aklımda bu kadar soru işareti varken ben sana nasıl cevap vereyim Hakan ya? Baba? Demek velayet davasından vazgeçiyorsunuz Oktay Bey. Evet. Çocukları da Zeynep'le daha fazla yıpratmak istemiyorum. Aslında davayı kazanabilecek durumdayız. Siz evlilik yapmak üzeresiniz. Zeynep Hanım ise yaşadığı ilişkiyle özellikle magazin basının hedefinde. Yani istediğimizi almak için güzel bir zemin. Bence bu kararınızı bir kez daha düşünün derim. Yok, ben verdim kararımı. Peki, kararınızı değiştirecek olursanız beni arayabilirsiniz. Tamam, teşekkür ederim. Bu arada Zeynep Hanım'ın davası ne durumda? Suçsuz olduğu ispatlanmıştı en son. Dava kapandı mı? Evet, evet. Meğer Yelda kendi planlamış her şeyi. Hem Zeynep'e olan hırsından hem de Kenan'ı ortak olabilmek için. Ama tabii ortaya çıkınca kendi sonunu hazırladı. Yalnız bu bilgi aramızda kalsın lütfen. Tabii merak etmeyin. Bana müsaade o zaman. Çok teşekkür ederim her şey için. Rica ederim. Bana Yelda Sipahi'nin telefon numarasını bulur musunuz lütfen? Hayır, cevap vermek istemiyorum. Bu konuda yorum yapmak istemiyorum ben. Hayır, röportaj falan da vermek istemiyorum. Lütfen aramayın beni bu konuyla alakalı. Aslında bu aşkı ilk belgeleyen kişi benim. Hayır. Hayır, 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 hayır. Bu fotoğrafı muhabirim Abant'ta çekmişti. Ama siz bu fotoğrafı yayınlamadınız Tansu Hanım. Neden? Yelda Sipahi iyi arkadaşımdır. O zamanlar Kenan Acarsoy ile ilişkisi vardı. Tabii ki önce onunla paylaştım. Kendisi çok rica etti, çok üzgündü. Daha fazla yıpranmasını istemediğim için fotoğrafları yayınlamaktan vazgeçtim. Anlıyorum. Tabii Yelda Sipahi için zor bir durum. Zeynep koş koş. Tanınan, Yine sizden bahsediyorlar. saygılanmış kadının. Camiada sevilen, saygı duyulan bir ailesi var. Tabii. İhanete uğramış. Kolay olur mu? Belki de Zeynep Hanım Kenan Bey'in hayatına girmeseydi evliliğe gidecek bir ilişkisi vardı. Aynen öyle. Hem de asistanı tarafından böyle bir ihanete uğramak onu çok üzdü. Yani Zeynep Hanım da az değilmiş. Patronunun sevgilisine bile bile... Neyse. 2 çocuk annesi, daha fazla bu konu hakkında konuşmak istemiyordum. Anne boş ver, izleme şöyle saçma sapan şeyleri ya. Konuşuyorlar işte öyle. Bu fotoğraflar ne kızım? Hiç yakışıyor mu sana, ailemize? Ben yıllardır, her gün size tek bir söz gelmesin, tek bir laf gelmesin diye kırdım dizime oturdum. Anne ben yanlış bir şey yapmadım ki, yapmıyorum. El alem ne diyecek şimdi? Milletin ağzı torba değil ki büzesin. Gör bak, yarın neler konuşacaklar. Tabii o erkek, onun için sorun yok. 3 gün sonra ayrıldığınızda onun adı çapkına çıkar. Peki senin adın? Bak, ben bunları söylüyorum diye sakın bana kızma. Çünkü ben torunlarımı düşünüyorum. Ben bu ülkede dul bir kadın olmanın ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Lafa gelince herkes modern. Ama işin aslı öyle değil.
annesi daha fazla... Efendim anne. Evet izledim, ne var yani? Saçma sapan yalan yanlış şeyler. Siz niye izliyorsunuz ki bunları ya? Babam delirdi mi? Ben niye utandırıyormuşum sizi ya? Ben anlamıyorum. Ne yaptım ki? Nasıl soyadımızı iki paralık ediyormuşum? Bu ne demek ya? Tamam anne, tamam. Tamam anne, ben seni arayacağım sonra. Bak sinirlerim tepemde. Tamam, hadi. Efendim? Yelda Hanım merhabalar. Ben avukat Hale Kaygısız. Sizinle önemli bir konu hakkında görüşmek istiyorum. Konu neydi? Ne oldu aşkım? Neye bakıyorsun öyle? Ya nasıl olsa göreceksin. Fotoğraflar her yerde. Ya bu nasıl bir rezilliktir Allah aşkına ya? Bütün ülke görüyor bu fotoğrafları. Ah Zeynep ah. Allah Allah, nasıl yayınlarlar böyle bir şeyi Mete? Mete bu ne Mete? Oğlum bu ne? Nasıl yayınlarlar böyle bir şeyi? Abi bana da Işıl arayıp haber verdi. Zeynep değil mi bu fotoğraftaki? Zeynep de. Tabii ya. Yelda Abant'a gelmesi tesadüf değil ki. Yelda bu fotoğrafı gördükten sonra geldi Abant'a. Kesinlikle. Biz tamam abi bırak sakin ol ya. Artık hayatımıza Yelda diye biri yok zaten. Fotoğrafı görmüyor musun Mete? Şimdi Zeynep bu fotoğrafı görmeyecek mi? Üzülmeyecek mi? Çok affedersiniz ya, ben ters bir zamanda geldim Kenancığım herhalde. Sorun ne oldu? Yok abla, ters bir zamanda gelmen şöyle. Yani Yelda abi çocukça oyunlarıyla ilgileniyoruz işte. Saçma sapan yani. Aslında ben de böyle benzer bir şeyden bahsedecektim Kenan ya. Sana da mı bir şey yaptı Yelda? Sakin ol ama lütfen. Tamam. Dinliyorum ablacığım. Hakan Yelda ile irtibat halinde. Yani bilmiyorum inan nasıl bir ilişkileri var, ne yapıyorlar bilmiyorum ama ben zaten Yelda'nın son yaptıklarından sonra Yelda'dan çok korkuyorum. Çıkamadım işin içinden. O yüzden gelip sana anlatayım istedim. Yelda başka biriyle daha işbirliği içinde ama kim bilmiyorum. Eskisi kadar yakın olmadığımız için de bana bir şey söylemiyor. Ama Kenan sen ol. Etrafındaki herkese dikkat et. Sağ ol. Tabii ya. Hakan özellikle izletti bana. Yelda'nın çiftlik evine geleceğini biliyordu. Ne? Anlamadım. Neyi? Abla, Hakan'ın Oktay'la samimiyeti var mı? Var. Yani mesela dün Hakan'ı aramış. İşte bu çocukların durumundan, son haberlerden sonra falan çok endişelendiğini söylemiş. İşte sözüm ona senin Zeynep'le evlenmemenden çok korkuyormuş falan. İşte bu yani toplumsal ahlaki zırvalıklar öyle bir şeyler konuşmuşlar. Önemli değil yani. Tamam. Yani Yelda'nın yönlendirmesiyle Hakan Oktay'la iletişime geçti ve Zeynep'le bizim ilişkimiz konusunda onu gaza getirdi. Acı verici ama evet olabilir. Ben izninizi isteyeyim, odaya geçeceğim. Görüşürüz. Hoşça kalın. Uğrayacağım. Tamam ya. Dün bana evlenme teklif etti biliyor musun? Ben bütün bunlardan şüphelendiğim için cevap veremedim ama mesela eskiden olsa giderim hemen koşa koşa salak gibi evet derim. Hep böyleydi bu adam. Tamam evet tamam işte şimdi ben de görüyorum ya anladım tamam. Önemli olan da bu zaten ablacığım. Ne yapacağım şimdi? Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Gel. Bana bırak. Ne diyorsunuz Yelda Hanım? Kendinize güveniyorsunuz yani bu konuda, öyle mi? Sonuna kadar. Öyleyse anlaştık. Anlaştık. Ne zaman start veriyoruz? Hemen. Yelda Hanım, kesin talimatı var Kenan Bey. Şirkete girişinize izin veremem. Ben de Kenan Bey'le görüşmeye gelmiştim zaten. Haber verirsiniz. Kenan Bey hemen haber verin. Yelda Hanım geldiler.
Efendim? Kenan Bey, Yelda Hanım gelmek istiyor. Gelsin bırakın. Peki efendim. Ne için geldin Yelda? Sana veda etmek için dememi isterdim biliyorum ama maalesef sana kötü bir haberim var Kenan. Tazminatı kabul etmiyorum. Herhangi bir kusur göstermeden de sözleşmeyi feshedemeyeceğine göre benim neden geldiğimi biliyorsundur herhalde. Bildiğin her şeyi istediğin kişiye anlatıp beni rezil edebilirsin. Benim umurumda değil. Beni sadece bilediğinle kalırsın. Ortak.